Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Nefis bir sosuyla harika bir soğan dolması tarifi hazırladım bugün sevgili arkadaşlarım. İnanılmaz bir lezzet. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için bir su bardağı pirincimizi şöyle hemencecik yıkayıp getiriyorum. Yıkanmış pirinçleri kasemize alalım. Yoğurma kasemize. 180 gram orta yağlı kıymamızı ilave edelim. Dana kıyma kullandım. Arzu ederseniz karışık dana ve kuzu kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı salça. Baharat olarak karabiber, acı pul biber isteğe bağlıdır. Nane, sumak ve tuzumuzu ilave edelim. Tam ölçüsünü açıklama kısmına yazacağım. Yarım su bardağına yakın hakiki sızma zeytinyağı kullandım ama sıvı yağ da olur. Öte taraftan bir tane kabuğunu soyup hazırladığım orta boy domatesimiz var. Domatesi hepsini şöyle bir el blenderında yapacağım ama siz isterseniz tahtada elinizle de minik minik kıyabilirsiniz. Bir tane orta boy kuru soğan ve bir tutam da maydanozumuzu aynı anda manuel bir el blenderından geçiriyorum. Bu arada kapaktaki malzemeyi de harcın içine aldım, bilginiz olsun. Hani videoyu akıcı olsun diye birçok yerini kesiyorum. Rondodan geçirmiş olduğum malzemeleri de ekleyip şimdi güzelce yoğuruyoruz. Yani çiğ köfte yoğurur gibi gayet güzel yoğurun. Bakın sevgili arkadaşlarım, bütün malzemeler birbirine harika bir şekilde geçti. Şimdi bu hazırladığımız iç harcını, daha doğrusu tüm dolmalar için geçerlidir. Böyle önceden hazırlayıp biraz kenara alın, çekilsin. Yani marine olmuş şekilde beklesin. Hem dolmanız çok lezzetli olur hem de pirinçler yumuşamaya başlamış olacaktır. İç harcımızı hazırladık, kenara alalım. Tarifimiz için 4 tane büyük boy kuru soğan kullanıyorum. Bir tık küçükse 5 tane de kullanabilirsiniz. Soğanlarımızın üst kısmını kesiyorum. Bir kat, baktınız ki çok katı var, 2 kat soyduktan sonra soğanlarımızı tam ortasını keserek hazırlayalım. Ben burayı da videodan şöyle size göstermek istiyorum. Hani o dış kabını soyun, çünkü onu soymazsanız pişerken lastik gibi olabilir. Yani o üstteki ince kabuğu soyup çıkarın. Bakın komple soydum. O alt kısmını da çok az olacak şekilde kesiyoruz. Çok fazla kesmeyin. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tam bu orta kısmı soğanın ortasına gelecek kadar kesin. Yani tüm kesmeyin ki dolma yapacağımız için tüm keserseniz soğan dağılıp gider. Tekrar gösteriyorum, dikkatinizden kaçmış olabilir diye. Kabuğunu soydum. Bakın kenarından alt kısmını çok az kesiyorum ve sadece ortaya kadar bıçakla kesip bırakıyorum. Bütün soğanları aynı şekilde soydum, hazırladım. Bir tane de patates kullanacağız. Tencerenin altına dizmek için hem tutmamasını sağlıyor hem de sonradan çok lezzetli oluyor. Yiyebilirsiniz. Şöyle patatesi de yıkayıp getirdim ve hazırladım. Soğanlarımızı hazırladık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, soğanlarımızı alalım. Ocakta kaynamaya başlayan suyun içerisine 4'ünü de bırakıyoruz. Suyun içerisine tuz eklemenize gerek yok. Sadece soğanları ilave ediyorum. Yaklaşık bir 8-9 dakika orta derecede kaynamaya bırakalım. Şöyle bir iyice yumuşasın ki kolaylıkla açabilelim. Bir 10 dakika kaynattım orta derecede ve bütün soğanları çıkarıyorum. Çıkarmadan önce şöyle bir kontrol edin. Yani orta kısmı, göbek kısmı yumuşamış mı? Kolay kımıldıyor mu? Onu bir çatalla kontrol edebilirsiniz. Baktınız ki yumuşamış, çıkarabilirsiniz. Bütün soğanlarımızı haşladık. Şöyle çıkardım, şu an görüyorsunuz çok kaynar. Biraz soğuması için tezgahta bekletiyorum. Şöyle hafif bir soğuduktan sonra tek tek sarma yapacağımız soğanların her bir katını çok dikkatli bir şekilde birbirinden ayıralım. Haşladığımız için sevgili arkadaşlarım hemen belirtmek isterim. O acı soğan kokusu da kalmıyor. Yani nasıl bir lezzet oluyor anlatamam size. Çok çok güzel oluyor. Deneyenler soğan dolmasını lütfen eklesin. Denemeyenler de mutlaka denesin, tavsiye ediyorum. Biraz sıcak, elim biraz zorlandı tarifi yetiştirebilmem için ama şöyle size yine de detaylı göstermek istiyorum.
Çok kırmadan, hiç parçalamadan her bir katını tek tek açıyorum. Tam ortasındaki göbek kısmı açılmıyor. Hiç sorun yok, onu bırakın. Daha sonra videonun devamında anlatacağım. Bütün soğanları bu şekilde açarak hazırladım. İç harcımızı da biliyorsunuz en başta hazırlamıştık. O da güzelce çekişti. Malzemeler, baharatlar birbirine geçişti. Şimdi sarmamızı yapmaya başlayabiliriz. Bir tane soğan alıyorum elime. İçine bolca harç ekleyip elimle sararak diziyorum. Çok kolay bir tarif aslında. Lahana sarması, yaprak sarması ile kıyaslarsak hiç zamanınızı almıyor ama lezzeti de inanılmaz güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yine bir tane soğan alıyorum. İçine bolca harcını ekliyorum. Harcında lütfen cimri olmayın. Bol ekleyin çünkü yerken sadece soğan yemeyin. Böyle kıyması, pirinci, baharatları her şey bolca olsun. Ve bütün soğanları aynı işlemle sararak bitiriyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Birçok soğan dolması tarifi vardır. Bu tarifin özelliği birazdan göreceksiniz. Üzerine farklı bir sos döküyoruz. Yani ben bunu gittiğim bir restoranda meze olarak gelmişti ama o sos çok ilgimi çekti çünkü alışık olmadığımız gibiydi. Tarifini sağ olsun öğrendim. Sizlere de şimdi sunmaktan mutluyum. Az önce gösterdim, soğanın iç kısmında kalanları bıraktık. Onları kullanacağız. Bütün dolmaları sardım. Ve daha sonra bir tane patatesimiz vardı. Onu şöyle biraz bıçakla birkaç dilim yapıyorum böyle yuvarlak şekilde. Tepsinin altına patatesleri dizelim. Onun üzerine de sarıp hazırladığımız soğan dolmalarını güzelce pay edelim. Neden daha önce başka bir tabağa soğan dolmalarını hazırladım? Göz kararı hangi tencereyi kullanacağıma karar vermek için. Yani baştan bir tencere alırsınız, sonra dolma küçük gelir, büyük gelir, aktar dönder, uğraşmayın diye. Ben hep böyle yapıyorum. Bir kaseye dolmaları hazırlıyorum. Daha sonra göz kararı bir tava, tencere, ona uygun olanı hazırlıyorum. Bütün dolmaları dizdim. O kenarda kalmış olan biliyorsunuz orta göbekleri vardı. Onları ziyan etmiyoruz. Pişince şahane oluyor. Onları da kıyısına, köşesine sıkıştırıyorum. Hiçbir nimeti çöpe atmıyoruz. Ve birkaç tane de aralarına yeşil sivri biber ekleyerek tarifimizin ilk aşamasını bitirelim. Dolmamızı hazırladık. Sosumuz için yani pişmesi için 1,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da salçamızı güzelce açıyoruz ve soğanların üzerine komple gezdirelim. Yani böyle görünüşü bile yemeğin çok güzel duruyor. Ama yemek tarifleri benim için her zaman çok zaman alan, çok emek isteyen tarifler. Gerçi birçok tarifim öyle. Bu da bayağı yetiştirmek için beklemeden hızlı hızlı yaptım. Sosunu döktük. Üzerine de çeyrek su bardağı zeytinyağımızı gezdirip kapağını kapatalım ve ocağımıza alalım. Dolmamız kaynamaya başladıktan sonra ocağın derecesini orta dereceye alıp pişmeye bırakalım. Bu süre tencerenize, ocağınıza göre değişebilir, soğanınıza göre. Ben 35 dakika pişmeye bıraktım. Sosumuz için gerekli malzemeler. Şöyle 1 yemek kaşığı yaklaşık 40 gram kadar tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığının ucu kadar tuz. Hepsini güzelce bir kavuralım. Bu bilirsiniz çorbalarda da kullandığımız bir sos. Şöyle biberin hafif güzel tereyağlı kokusu gelince ocağın altını kapatın. 2 diş sarımsağımızı içine ekleyelim. Bu arada ocağın altını kapattık. Yağın sıcağıyla sarımsağın sadece şöyle hafif burnumuza kokusunun gelmesi kafi. Şahane bir sos sevgili arkadaşlarım. Yemeğe anormal güzel bir lezzet katıyor. 35 dakika kadar yemeği pişirdim ve ocaktan alıyorum. Almadan önce bir çatalla kontrol edin. Pirinçler pişmiş mi? Soğanlar pişmiş mi? Şimdi hazırladığımız bu pişmiş olan soğan dolmamızı isterseniz bu şekilde de servis edebilirsiniz aslında. Yemeğiniz şu anda yenilebilir. Ama biz onu biraz modifiye edeceğiz. Üzerine her tarafına fırçayla o sarımsaklı biberli sosu sürelim. Hiç boş yer kalmayacak şekilde tereyağlı. Ve
ocağın üst rafında bir 10 dakika kızarmaya bırakıyoruz. Yani sadece ocağınızın üst rafını açmanız yeterli. 200 derecede 10-15 dakika kızarmaya bıraktım. Ve 15 dakikanın sonunda keşke YouTube'da şu kokuları da size gönderebilsem. Şahane bir kokuyla nefis bir soğan dolmanız servise hazır. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle yakın yakın göstermek isterim. Ne bir şekli bozuldu, ne bir şimali bozuldu. Hemen servis tabağına alıyorum. Size şöyle çok yakın çekimle de gösteriyorum. Bu tarz dolmalarda biber dahil hafif bir fırınlama işlemi lezzetini artıracaktır. Aklınızda bulunsun. Üzerine de biraz sosunu gezdirdim. Şöyle bir gösteriyorum. Yoğurt ve ekşi maya ekmekle servis ettim. Büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere soğan dolması tarifi hazırladım. Yemek tarifi istiyorsunuz. Ben aslında yemek, hamur işi, pasta, kurabiye dönüşümlü olarak veriyorum hep. Bugün sizlere bu şöyle iç kıvamına bakar mısınız? Yani pirinçler de muazzam pişmiş, soğan lokum gibi olmuş, yoksa zaten bu kadar güzel kesemezdim. Bakın sevgili arkadaşlarım, lezzeti de muazzam. Yoğurtla servis edin, salataya bile gerek yok. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.